Herkese günaydın. Bugün itibariyle öğretmen evinden çıkış yapıyoruz. Munzur'da burada çok güzel bir öğretmen evinde kaldık. Gayet güzeldi, hijyenikti, temiz, yeni yapılmış. Burçin Hanım çok teşekkür ediyoruz kendisine de. Yer burası. İnanılmaz keyifli, güzel bir yer. Sabah şu an saat 7:12. 6'da kalktık ama hazırlanmamız işte ıvır zıvır bu saati buldu. Şimdi kısa bir şehir turu atacağız. Dün çok görüntüleyememiştik. Sonrasında da bir kahvaltı ufaktan. Sonra Erzurum'a doğru devam edeceğiz. Gül dibine har düştü, ötüşün kuşlar ötüşün. Güzel bir bölgeydi. Hani Tunceli. Hiç bilmediğim, hep ismini duyduğumuz, hani belki de çoğu zaman ön yargıyla baktığımız bir il vaziyetindeyken içine gelip gördüğünüzde hakikaten doğuda modern bir yer olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Farklı bir havası var. Munzur Dağı ve Munzur çayı buraya ayrı bir hava katmış. Sahil kenti havası vermiş. Hani baktığınızda şehrin planlaması da güzel. Böyle Doğu Anadolu'nun Tunceli denildiği zaman bilmeyenler için, bizler için de ön yargıyla yaklaşılan bir yerken bütün tabuları yıktı bendeki ve gerçekten beğendim bu ilimizi. Keyifli, güzel bir yer, hareketli. İyi ki gelmişiz. Ayrıldım, ötüşün kuşlar ötüşün. Öyle bir noktadayız ki Şu an Tunceli merkezindeyiz bu arada. Çok güzel bir şehir. Alttan Munzur akıyor. Munzur zaten başka bir dereyle birleşiyor. Pertek Deresi miydi? Evet. Ondan sonra dağ da büyüyor falan. Doğru. Müthiş. Bizim kaldığımız öğretmen evi de oradaydı. O birleştiği yerdeydi. Biraz daha ileride şehri. Çok güzel abi, çok güzel. Ben Tunceli'ye hayran oldum. Beğendim, çok beğendim. Gerçekten muhteşem bir yer. Bütün tabuları yıktı bendeki. Yani Doğu Anadolu'daki Tunceli algısının o kötü algıyı yıktı. Gelip görmek çok büyük faydası oldu gelip görmenin. Kesinlikle. Çok Hatta güzel. bir yorum yapan bir takipçimiz de olmuş. Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı diyor. Ve altına yazmış Pertek'te feribot olduğunu bilmiyordum mesela. Değil mi? Demiş. Yani Biz evet. de bilmiyorduk tabii ki. Dolayısıyla gelip gittikçe, gördükçe bir şeyler öğreniyorsunuz. Evet, Tunceli'den ayrıldık. Erzurum'a doğru giderken böyle hoş, güzel yollardan geçiyoruz. Aslında bundan 3 yıl önce, 2001 yılında ben NC750X'i yeni almıştım. Rodaj için yine grubumuzdan çok değerli Haluklar, Bacanaklar diye bahsettiğimiz Haluk Çakır ve Haluk Gümüşkaya ile birlikte bu rotaya geldik. Kemaliye Taşyol'a daha önce gelmiştim ve orada hacı oldum. Benimki biraz umre gibi oldu. Onlara da çok selam olsun. Onlarsız bir tur yapıyoruz ama onlar bu rotayı tamamlamıştı. Ben dönmek zorunda kaldığım için içim buruk bir vaziyette tekrar Kemaliye'den Ankara'ya dönüş yapmıştım. Haluklar ise Haluk Gümüşkaya ve Haluk Çakır inanılmaz bir rota yaptılar. Yani bu gideceğimiz tüm rotayı neredeyse tamamladılar. Hakkari'ye kadar gitti hatta onlar. Sonra yukarı çıkıp yine Karadeniz kıyılarından dönüş yaptılar. Güzel bir rota çizdiler. Tabii işleri olduğu için onlarsız biz vakit ayırdık. Dostlar hepinize selam olsun. Grubumuzdaki birlikte tur yaptığımız sevgili Kutay ve Enes'e de çok selam olsun. Böyle biz yol alıyoruz. Erzurum'da artık tekrardan görüşürüz. Merhaba kardeşim. Merhaba. 188. Size de iyi görevler diliyoruz. Allah yardımcınız olsun. Sağ olasın. Teşekkürler. Hadi kolay gelsin. Evet. Biz de buradaydık. Ve Gülümür geçidi rakım 1900. Altın
Baktım yüzüm kırıldı, suya düştü sudum gibi. Dediler yarın gelmiş. Şu ana kadar çıktığımız en yüksek rakımdayız. Evet. Tepebaşı geçidi rakım 2057 ve rakim oldu. Bizimki iyi gibi oldu. Gidelim abi. Hadi devam. Dediler yarın gelmiş, ince de bellerim kırıldı. Ve saat 12'de Erzurum'a geldik. Şimdi 3 kümbetleri görmeye gidiyoruz. Trafik var, güzel. Pazartesi trafiği. Burası herhalde en işlek caddesi olsa gerek. Bilmiyorum, mesai trafiği var şu anda burada. Evet. Ama Erzurum hiç düşündüğüm gibi bir yer değil. Ben otobüsün arkasındayım şu anda. Ben bayağı Buradan- durakta yolcu alıyorum abi. Yolcu indiriyorum ben. Yolcu güzel. Evet değerli Başkent Enduro takipçilerimiz, şu an Erzurum'un simgelerinden birisi olan Üç Kümbetler'deyiz. Bu takvim yapraklarında falan en çok gördüğümüz noktalardan bir tanesi. Hemen aşağı tarafta da yine bu kubbe konik şeklindeki yapıya benzer bir de cami bulunuyor. Oraya da geçeceğiz birazdan. Bu büyük olan kümbet, burası Emir Saltuk Kümbet diye geçiyor ama diğer ikisinin kime ait olduğu bilinmiyor. 14. yüzyıldan bahsediliyor. Anadolu'da bulunan anıt mezarlar şeklinde yapılar. Üzerinde bazı motifler ve desenler var. Kubbelerin ve taşların iki şekilde oluşu, işte kırmızı ve kesme taşlar kullanılmış. Kırmızı ve diğer renkteki kesme taşlardan işlenmiş. Güzel bir alan, tarihi bir doku. Buradayız. Burada birkaç noktayı gezeceğiz. Aşağıdaki camiyi de gezdikten sonra tekrar yola çıkacağız. Ağrı'da buluşmak dileğiyle. Evet arkadaşlar, rotamızı oluştururken önce Sivas Kongre Müze binasını gezdik. Orayı anlatmıştık size, çekimlerimiz oldu. Şimdi de Erzurum Kongre binasını doğru ağızdan, doğru kişiden dinleyelim dedik. Sizi tanıyalım. Muhsin Koç, Evet. halk bilim uzmanıyım, antropolog. Burada milli mücadelenin nasıl başladığını, Cumhuriyet'in nasıl temellerinin atıldığı bu mekanda mekanı teşrif eden devlet erkine ve diğer ziyaretçilere yardımcı oluyoruz, anlatıyoruz. Süreç Mondros Ateşkesi'yle başlar. O tarihte Mustafa Kemal Paşa, Adana Yıldırım Orduları Komutanı. Daha sonra işte 13 Kasım'da Haydarpaşa'ya geldiğinde geldikleri gibi gidecekler 13 Kasım günü kullandı. Sonra 5 Nisan gecesi Şişirek Evin 2. katında Doğu Ordular Komutanı, 15. Korordu Komutanı Kazım Paşa ile bir araya geldiler. Kazım Paşa ile aldıkları bir karar vardı. Bir milli mücadele hareketi başlayacak. İstiklal mücadelesi vereceğiz. Çünkü işgalde belli bölgelerimiz var. Nere olur? Erzurum. Kazım Paşa diyor ki,
Erzurum'da düzenli bir ordumuz var. Oradan işe başlarsak muzaffer oluruz. Paşa 3 Mayıs günü Erzurum 15. Kolordu'nun başında, takip eden sürece Mustafa Kemal 16 Mayıs'ta İstanbul'dan yola çıkıp 19 Mayıs Samsun, takip eden sürece Havza'da çok önemli bir nutuk dinledikten sonra Cumhur Hutbesi'ni, milletin kaderini yine milletin azim ve iradesi tayin edeceği yola çıkıldı ve Amasya'ya geldiğimiz zaman da milletin kaderini yine milletin kendi azim ve iradesi tayin eder tamirnamesini bugünkü genelgeyi yayınladık. Sonra 3 Temmuz'da Erzurum'u teşrif etti Paşa. Erzurum'a gelince 9. Ordu müfettişiydi Mustafa Kemal Paşa. 7'den 8'e aktarılmış Temmuz gecesi de görevinden istifa etti. İlıca mevkiinde 9. Ordu müfettişini Kazım Paşa ve 15. Karargah karşılarken oradaki muhacirler rastladı Paşa'ya. Sordu, nereden? Çukurova'dan. Hayırdır? Ya duyduk ya Erzurum'u Ermenilere veriyormuşlar. Gidek görek ki kimin vatanı kime veriyorlar. Bunu duyan Mustafa Kemal Paşa ayağa kalktı ve beyler bu milletle ne yapılmaz ki? Sonra 5 gece Doktor Tayyip Cinisi'nin konağında 9. Ordu müfettişliği yaptık. Müfettişlikten istifa ettikten sonra Sayın Valimiz Münir Bey'in elbiselerine ihtiyaç duyduk. Gördüğünüz Mustafa Kemal'in ilk sivil elbisesi budur. Münir Bey'den emanet aldık çünkü istifa etti. Yanında sivil elbise yoktu. Münir Bey'in elbiselerini giydik ama o gece bir telgraf geldi ki Mustafa Kemal'i tutukla. Kime geldi? Kazım Paşa'ya geldi. Sabah olunca Kazım Paşa bir manga askerle Paşa'nın kaldığı Doktor Tayyip Cinisi'nin konağına çıktı. Telgrafı sundu. Mustafa Kemal telgrafı okuduktan sonra sordu. Şimdi ne yapacaksın Kazım Paşam? Orayı ikilemeden 2 adım geriye atarak paşam dün olduğu gibi bugün de kıymetli komutanımızsınız. Bravo. Mahiyetimdeki orduyla emrinizdeyiz. Emrinize yavarlarınızı, aracınızı tayin ettim. Yolun açık olsun. Mustafa Kemal helallaştıktan sonra şu cümle çok önemlidir. Arkadaşlar tarihe not düşün. Vatan bugün kurtuldu. 8 Temmuz sabahı bu ifade kullandı. Sonra Atatürk evine geçtik. Orada da uzun bir çalışmadan sonra kongre hazırlıkları başladı. Paşa kongreye katılamıyordu. Erzurumlu 2 delege Cahat Dursunoğlu ile Kazım Yurdalar istifa etti. Mustafa Kemal ile Rauf Bey'e yer açıldı. Kongre 23 Temmuz günü Vilayati Sitte denilen Diyarbakır, Bitlis, Van, Erzurum, Trabzon, Sivas illerinden oluşan Mustafa Kemal Paşam dahil 57 delege ile toplandı. Süper. Toplantının sonunda, tabii toplantımız burada bölgeseldi, saydığım Vilayati Sitte'de. Ancak aldığımız kararlar ulusaldı. Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, asla parçalanamaz. Manda ve himaye kabul olunamaz. Kuvayi milliyeye amil, irade-i milliyeye hakim kılacağız. Milletin kaderini yine milletin kendi azim ve iradesi tayin edecek dedik ve bölgesel kongreyi tamamladık. Ulusal kararlar aldık ama bu çok önemlidir. Paşa Erzurum'da tam 57 gün kaldı. Milli mücadele hareketini 57 delege ile tamamladı. 57 yaşında da aramızdan fiziken ayrıldı. Bu tarihler, bu şeyler rakamlar çok tabii. Rakamlar. Örnek yani. Paşa Erzurum'da 57 gün kaldı ama Sivas'a gideceğiz. 27'sinde siz tabii önce Sivas'tan başladınız. Sivas'a yola çıkacaktık. 1000 lira bütçemiz vardı. Para yoktu. İşte o günün Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti muhasibi Süleyman Binbaşı. Şu şahsiyet Süleyman Hatunoğlu. Bitlis'te kendisi öyle mi? Bitlis delegesidir. Bitlis delegesidir. Orada da farklı var. Gelemeyen Vilayati Sitte'nin yerine merkezden delegeler atandı. 900 lira çıkardı verdi ki istiklali sağlayın. 100 lira da Erzurum delegesi topladı. Paşa'ya verdiler. Paşa masa mülk kansuya parayı verince dedi ki paşam nereden? Boş ver dedi. Sen bunu ciddi harca. Gün gelince söylerim. Cumhuriyetin ilanından sonra dedi ki yazmasa o sayfa boşudu. Cumhuriyet 1000 liraya kırıldı. 900'ü Süleyman Binbaşı'nın, 100'ü de Erzurum 56 diğer delegeleri. Maşallah. Böylece ayrıca
Erzurum'da değil mi? İlk sivil elbiseyi giyinir, ilk kongre başkanlığını yapar. Selanik'ten sonra ilk nüfusa Erzurum'da kaydoldu. 13 Kasım son meclisi mebusan seçimlerine Erzurum milletvekili olarak katıldı. Ama Evet. İstanbul'u teşrif etmedi. Şu da önemli, Paşa'nın girdiği savaşlar, aldığı nişanlar, yazdığı kitaplar, aldığı madalyalar kurtardığı ülke, kurduğu devlette 57'yi tamamlıyor. Evet. Çok önemli bir not. Şimdi milli mücadeleye başlattık burada artık. Kongre kararlandık. Herkes İzmir Marşı, Ankara Marşı, Gündoğdu hep uyandık. Ey gaziler düştük yola. Şarkılar, marşlar okunurken paşa dedi ki beyler milli mücadele başladı. Bir milli marşımız olsun. İstiklal Marşı'nın kabulüne kadar Evet. Erzurum Marşı İstiklal Marşı olarak okunmuştur. Tabii. Vay, bu da Milli güzel. marş olarak. Yani Çok, çok önemli mesela. İstiklal mücadelesi başlattık ya. O mücadele döneminde ta ki 12 Mart'ta İstiklal Marşı'nın kabulüne kadar Erzurum Marşı milli marş olarak bütün Çok güzel. törenlerde okunmuştu. Çoğunun bilmediği bir Evet, not bu. şöyleydi. Hatta melodili paşaya okudular. Dedi ki bundan sonra bunu okuyacağız. Tarihler ağlıyor vatan yanarken, eller öz vatandan ara atarken, ufukta güneşin nuru batarken, ilk sesi haykıran yüce Erzurum, vatanı kurtaran yüce Erzurum. Vatana umutsan bayrağa rehber, tarihin bağrında adın inilder. Milli vicdan doğar senden alır fer. İlk ses haykıran yüce Erzurum, vatanı kurtaran yüce Erzurum. Böylece bu şehirde, Anadolu'nun ön sözü kadim şehirde Cumhuriyet'in temelleri atıldı ve ilkeleri tayin oldu. Son cümle, Evet. bu dünyada iki büyük abide var, geçilmez. Doğuda Erzurum, Aziz Ziya, batıda Çanakkale. İkisinde de Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarından vazgeçilmez. Çanakkale'de ordularına ölümü emretti, vakit bu vakit. Erzurum'da şan, şöhret, üniformayı terk etti, Cumhuriyeti bize emanet etti. O zaman diyelim, olsun Cumhuriyeti kuranların mekanı cennet, yaşasın Cumhuriyet. Amin. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. O kadar güzel anlattınız ki. Size de hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Yeni görevinizde başarılar Çok dilerim. teşekkür ediyorum. Sizin Çok de sağ olun. ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok Sağ olun. teşekkür ediyorum Muhsin Bey. Ben de çok teşekkür ediyorum. Buraya Evet, kadar geldiniz. sağ olun. Buyurun. Çok böyleydi. Buradan da ayrılacağız artık. Ağrı'ya doğru devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle. Başa Size bırakıyorum. kolaylıkları, başarılar Sağ ol. diliyorum. Erzurum'a gelip mola vereceğiniz bir yerdeyiz. Hacı Baba'nın Cağ Kebap Salonu. Biz de burada yedik. Çok lezzetliydi eti. Siz oğlusunuz herhalde Yaşar Bey'in. Yaşar Bey ustamız da orada. Sticker'ımızı da cama yapıştırdık. Tüm motorcu arkadaşlar, Erzurum'a yolunuz düşerse tam Atatürk Kongre Merkezi'nin hemen arka sokağında. Dükkanımız da böyle. Yaşar abi ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Şu şekilde de böyle küçük butik bir mekan ama lezzet muhteşem. Burada cağ kebabını yemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol abi. Her şey için. Teşekkürler Yaşar abi. Sen oradan mesaj at buluruz. Hadi kolay gelsin.